Yüksek konseptli bir hikaye ve kendini adamış bir Nick Cage, eğlenceli bir geziye katkıda bulunur, ancak çok daha fazlası olabilirdi. 70'li ve 80'li yılların çocukları için Talking Heads'in yeniden güneşlendiğini görmek harika. Spike Lee'nin David Byrne'ı yönetmesinden, Miley Cyrus'un yeni yıl özel programına katılmasına ve Stop Making Sense'in IMAX turlarını yapmasına kadar, bir süredir ortadan kaybolan bir grup için tatlı bir haklılık duygusu gibi geliyor. Bununla birlikte Christopher Borgli, Byrne'ın başyapıtı True Stories'den son jenerik şarkısı, City of Dreams'i alıp Dream senaryoda kendi finaliniz için kullanma hakkına sahip değilsiniz. Gerçek hikayeleri izleyen herkes için ucuz bir kısa yol gibi gelmekle kalmıyor. Ki bu hepiniz olmalı. Ama bu başka bir konu, aynı zamanda yüzeysel, Dreams, kelime çağrışımı şarkıyı kesinlikle yanlış anlıyor. Nirvana'nın, Polly, şarkısı konuşan bir papağan çizgi filminin tema melodisi oldu. Şarkı koparma, filmin ne kadar yüzeysel olduğunun bir belirtisidir. Eğlenceli olmadığından değil kendini adamış bir Nicolas Cage ve yüksek bir konseptle, bu durumda, kelimenin tam anlamıyla birisinin sarhoşken ortaya çıkaracağı bir konsept, nasıl olmasın? Rüya senaryosu çok eğlenceli ama aynı zamanda daha da fazlası olma fırsatını da israf ediyor. Cage, erkek tipi kelliğe ve savunma fizikselliğine sahip, en büyük kariyer hedefi karıncalar hakkında bir kitap yazmak olan evrimsel biyoloji profesörü Paul Matthews'ı canlandırıyor. Kronik olarak kendine güveni olmayan adam, kızının rüyalarından birinde ona yardım etmeyen pasif bir figür olarak göründüğü için kaygılanır. Onu gerçek hayatta da öyle mi görüyor? Dünyadaki herkes veya en azından yakın çevredeki herkes aniden onu bilinçaltındaki kendi gece maceralarında benzer şekilde pasif bir seyirci olarak görmeye başladığından, bu konu çok geçmeden tartışmalı bir konu haline gelir. Matthews, üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı bir şeyle kendini hemen ünlü bulur ve beceriksizce bunu arzuladığı kitap anlaşmasına dahil etmeye çalışır. Bu senaryoyu, oyunculuğunu son derece ciddiye alan ancak kendisini daha çok duygusal açıdan en yoğun çılgın sahnelerinde çığlık atan manyak olarak anılan ve pazarlanan Cage'in kendisine uygulamak hiç de zor değil. Ancak bu tür sahneler onun değişmezi olmaya devam ediyor. Paul ne kadar garip olsa da, Cage başlangıçta utangaç bir genç kızı ilham almak için kanalize ediyor gibi görünüyor, bokunu kaybetmenin kaçınılmaz anı rahatlatıcı olduğu kadar kaçınılmaz da hissettiriyor. Yalnızca anlatının amacı değişir, Paulus'a göre, ön planda haklı öfke, işleri yalnızca daha da kötüleştirebilir. Yazar-yönetmen Borgli daha önce şöhretin doğası üzerine, özellikle de alışılmadık yollarla en az 2 kısa film ve bir uzun metraj film çekmişti, dolayısıyla bu onun için yinelenen bir tema. Bu göz önüne alındığında, bu konuda söyleyecek daha fazla şeyinin olması umulabilir. Bunun yerine, tahmin edilebileceği gibi, ajanların yüzeysel olduğunu, akademisyenlerin kibirli olduğunu ve iptal edilmekten korktuğunu ve sağcı medyanın görüşler üzerinden öfkeyi beslediğini görüyoruz. En ilginç değişiklik, filmin özü olmayı gerçekten hak eden bazı etkileyicilerin araya girmesidir. Özellikle de Amber Midthunder ve Noah Centineo'nun çok küçük rollerde aralarında yer alması nedeniyle. Bir noktada evli bir adam olan Paul, ders dışı bir gecelik ilişkiyle flört eder ve işler utanç verici derecede kötüye gider, kısa süre sonra, herkesin rüyalarındaki rolü pasif seyirciden istismarcı psikopata dönüştüğü için ortaya çıkan vizyonlar kabuslara dönüşüyor. Bu olaylar arasında başka bir bağlantı varsa, bu asla araştırılmaz, bu hikayenin korku filmi versiyonunda Paul, sorununu açıklamaya ve çözmeye çalışmak için mistik yöntemler de dahil olmak üzere mümkün olan her yolu denerdi. Bu öyle değil, bu yüzden orada görünmeyen metafordan daha fazlasını beklemek zorunda kaldık. Paul bir nevi olayların olmasına izin veriyor ve işleri farklı yapsa bile bunun önemli olup olmayacağı belli değil. Akademik rakibiyle ilgili bir alt plan hiçbir zaman işe yaramıyor ve daha sonra daha iyi bir insana dönüşecek gibi de değil. Mesele bu olabilir mi? Bu şöhret keyfidir ve birkaç dramatik iniş ve çıkıştan sonra sizi çoğunlukla değişmeden terk mi eder? Belki de hiçbir şeyle ünlü değilseniz. Neyse ki Borgli için Cage'in açıkça keyif aldığı bir roldeki varlığı, oldukça zayıf bir hikayeyi örtbas etmek için çok şey yapıyor. Ancak yönetmen, oldukça görünür olan sinematik rüya gerçekleştirme alanında ilerlemeye devam etmek istiyorsa, Paul Matthews gibi, dünyanın gerçekten görmesini istediği gerçek başyapıtı nihayet yazmayı düşünmek isteyebilir. Eğer gerçekten biri varsa.